Herkese merhaba. Yeni ve dolu bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun konusu Amerika'da askerlik. Amerika'daki askerlik sistemi nasıl işliyor? Kimler başvurabiliyor? Avantajları neler ve dezavantajları neler? Kısaca kendi sürecimden bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık bir 4 ay önce başvurumu yaptım. Part-time olarak Army Reserve diye geçiyor. 8 yıllık kontrata imza attım. Sistem nasıl işliyor? Genelde her eyaletin her bölgesinde, her mahallesinde askeri ofisler var. Bunlar askeri alım yapmak için açılan yerler. Gidip burada başvuru ya da bilgi alabiliyorsunuz. Ben buraya gittim 4 ay önce başvurumu yaptım. 4 tane klasik soru soruyorlar. Vatandaşlık durumu, yaş durumu, sağlık durumu, eğitim durumu ve sicil kaydı durumu. Bunların hepsi cevabı doğruysa, okeyse başvurunuzu alıyorlar ve size bir sonraki hafta için bir şey veriyorlar, gün veriyorlar. Verdikleri günde ofise geri gidiyorsunuz. Ofis orada bir tane işte askere alıyor sizi. Onların çalıştığı bir tane otele götürüyorlar. Akşam otelde geçiriyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz 4.30'da ve bir 15 dakikalık vaktiniz var kahvaltı yapmak için. Daha sonra bir tane külüstür otobüs geliyor 100 yıllık alıyor sizi MEPS diye bir tane binaya götürüyor. Bu binada ne yapılıyor? Genelde sağlık testi ve bir tane EZEP diye bir sınav var askeriye girmek için. O sınava giriyorsunuz. Binaya gittik sabah 6'da. Sağlık testi yaptılar. Neyi içeriyor bu sağlık testi? Kan tahlili, idrar tahlili, göz, kulak testi, boy, kilo. Eğer deniz kuvvetlerine yani deniz piyadelerine başvuru yaptıysanız bel ölçüsü, göğüs ölçüsü, boyun ölçüsü vesaire bunları da alıyorlar. Daha sonra da bir tane odaya giriyorsunuz. Tamamen çıplak bir şekilde soyunuyorsunuz. Merhaba abi. Merhaba. Oranıza buranıza dokunuyorlar. Devlet dairesine çevirdiniz ha. Oradan oraya, oradan oraya. Selamünaleyküm. Ördek yürüyüşü yaptırıyorlar. Onay gelirse oradan da çıkıp sağlık testinden geçiyorsunuz. Sağlık testinden geçtikten sonra da işte gittik. EZVEP diye bir tane sınav var. Bu sınava girdim. Sınava geçtim. Daha sonra bana gün verdiler. İşte Şubat 27'de gideceğim. İşte gideceğim yerde Jackson, Atlanta. Orada yapacağım. Daha sonra bittikten sonra da evime geri geleceğim. Benim tahminen 4,5-5 ay sürecek. Seçeceğim işe göre değişecek tabii ki bu ama benim tahminim bu yönde. Peki arkadaşlar bu Amerika'da askerliğe kimler başvuru yapabiliyor? Birinci şart vatandaş veya green card sahibi olmanız gerekiyor. Eğer green card onayınız varsa ama elinizde fiziksel olarak kart yoksa başvuru yapamıyorsunuz. Yani sizin elinizde kartın fiziki olarak bulunması gerekiyor. İkinci şartı yaş şartı. Yani 17 ile 34 yaş arasında olmanız gerekiyor. Ama yaşınız 35-36 fiziksel ve sağlık olarak iyisiniz. Tekrar başvuru yapabiliyorsunuz. Bunu esnetebiliyorlar. Üçüncü şartı lise durumu. Yani lise mezunu olmanız gerekiyor en azından. Eğer lise mezunu değilseniz de GED diye bir tane sınav var. Bu sınava girip lise seviyesinde bir puan alırsanız başvuru yapabiliyorsunuz. Sonraki şartlara sağlık. Ondan sonra sicil kaydının temiz olması ve EZVEP dediğim sınavı geçmeniz. EZVEP sınavına kısaca değinmek istiyorum. EZVEP'ten minimum 21 almanız gerekiyor. 21 geçer puan. Yani şöyle geçer puan. Şartlı kabul ediyorlar sizi. 31 ve üzeri geçer puan. 31 ve 21 arasında bir puan alırsanız askeriyeye başvuruyorsunuz. Maaşınızı almaya başlıyorsunuz. Ama her hafta bu sınava giriyorsunuz. Bu sınavı geçene kadar training'e başlayamıyorsunuz. Yani askerliğe tam olarak başlayamıyorsunuz. Tabii buradaki güzel yanı şu. Askersiniz, maaşınızı alıyorsunuz. Eksik olduğunuz konularda size eğitim veriyorlar. Ve sınava girip genelde de geçiyorsunuz. Yani bu bahsettiğim puan 100 üzerinden 31 ile 100 arasında alırsanız direkt eğitime başlayabiliyorsunuz. Genelde işte İngilizce kelime bilgisi, İngilizce cümlede anlam, matematik, aritmetik reasoning, kimya, fizik bu tarz sorular soruluyor bu sınavda.
Ne kadar yüksek puan alırsanız o kadar iyi. Çünkü 80 üzerine alırsanız siber güvenlik gibi işlere başvurabiliyorsunuz. 31 ile 40 arasında alırsanız işte sıvacılık gibi işleri başvuru yapabiliyorsunuz. İşte sıva nasıl yapılır? Mala nasıl vurulur? Bu hariç Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala vurmanın ne olduğunu bilir misiniz? Hocam bir dakika. 1900, 1900, Bu sınava 2 defa girme hakkınız var. 1 ay arayla. Eğer ikisini de geçemezseniz hiçbir şekilde bir sonraki sınava 6 ay sonra girebiliyorsunuz. Kısaca EZVEP böyle bir durum. Peki Amerika'da insanlar neden askeri oluyor? Yani şöyle sebepleri var. Birincisi eğitimden ücretsiz yararlanmak. İkincisi sağlık sisteminden ücretsiz yararlanmak ve diğer bir sürü sayamadığım avantajı var. Genelde Amerika'da gençler 16-17 yaşında gidip asker oluyor. Askeriye başvuru yapıyor. Yani ebeveynleriyle gidiyorlar eğer 17 altındaysa ve başvuru yapıyorlar. Ne yapıyorlar başvurudan sonra? Üniversiteye gitmek istedikleri için askeriye üniversitenin parasını karşılıyor. Ödüyor yani. O yüzden çoğu Amerikalı gidip asker oluyor. Peki Amerika'da askerlik kaça ayrılıyor? 2'ye ayrılıyor. Tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak. Tabii ki gönüllülük esasına dayalı bir sistem. Full time yaparsanız yani tam zamanlı yılda 365 gün. Yarı zamanlı yaparsanız da ayda 2 genelde hafta sonu yılda da 7 gün askerlik yapıyorsunuz. Benim şu an yapacağım yarı zamanlı yani Army Reserve diye geçiyor. Army'de 4-5 tane kol var. Deniz piyadeleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, uzay ve saymadığım bir tane var mı? Varsa da hatırlamıyorum. 4-5 tane kolu var. Ben genelde Air Force'a yani havacılığa gitmek istiyordum ama eğitimi 8 ay gibi bir süre aldığı için gitmek istemedim. Yani size motoru açıp bütün uçak motorunu, helikopter motorunu eğitiyorlar, gösteriyorlar ve çok uzun sürüyor. O yüzden gözüm yemedi. Gitmedim. Army çok çok daha kısa sürüyor ve daha kolay. O yüzden Army'yi seçtim. Peki bu askerlerin maaşları ne kadar? Ne kadar para kazanıyorlar? 100 dolar yani 100 bin dolar üzerinden tam zamanlı yapanlar 30 bin ile 100 bin dolar arasında bir para kazanıyor. Eğer part time yapıyorsanız yani yarı zamanlı 4800 ile 18 bin dolar arasında bir para kazanıyorsunuz. Tabii bu kazandığınız para rütbenize ve görev sürenize göre değişiyor. Yeni başlayan biriyseniz full time yapıyorsanız alacağınız para 2500 dolar civarı bir şey aylık. Ama 6 yıldır yapıyorsanız teğmenseniz şey olarak rütbe olarak 8000 doların üzerinde bir para alıyorsunuz aylık. Bence gayet güzel bir para. Yanındaki şeyleriyle, benefitleri beraber. Peki bunun dışında bu askerler ne gibi şeylere sahipler? Benefitlere sahipler. Birincisi ücretsiz okul, ücretsiz üniversite. Bazen tamamını karşılıyorlar, bazen de işte kredi başına yarısını karşılıyorlar. İkincisi sağlık sistemi. Full time yapanlar hiç para ödemeden full sağlık sigortası ve diş sigortası yaptırabiliyorlar. Bunun dışında bankacılık sisteminde kolaylık sağlıyorlar. Yani şöyle American Express diye bir tane kart var. Bunun yıllık aidatı 700 dolar kart ücreti. Bunu ödemiyorsunuz mesela. Bunun gibi bir sürü kart var Amerika'da. Yıllık ücreti olan. Ben daha yeni başvurumu yaptım. Kabul ederler mi bilmiyorum. Bakalım cevap bekliyorum. Bunun dışında sıfırla %2 arasında faizle ev sahibi olabiliyorsunuz. Hiç down payment koymadan. Yani gidiyorsunuz bankaya ben askerim diyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Hiç para da koymuyorsunuz. Genelde şu an ev faizleri %7 ile 8-9 arasında değişiyor. Siz %1-2 gibi bir oranla ev sahibi oluyorsunuz. Eğer full time yapıyorsanız maaşınız dışında Army sizin kiranızı karşılıyor. Benim şu an olduğum bölgede 4800 dolar veriyorlar kira için. Yani siz eve çıksanız da Army bu kirayı karşılayacak. Maaşınız gene cebinizde. Bunun dışında da 400 doların üzerinde bir gıda yardımı yapıyor. Tabii ki eyalete göre bu oran değişebiliyor. Yani maaşta bunu topladığınız zaman maaşınız 6-7-8 bin doları geçiyor. İlk başlayan birisi olsanız dahi. Bu gibi bir faydası var. Bunun dışında SpaceX uygulaması var. Eğer gezmeyi seviyorsanız dünyanın herhangi bir yerine Amerikan kargo uçaklarında yer olması halinde bedava uçabiliyorsunuz. Army'nin kendi resort otelleri var.
çok büyük lüks yerler. Japonya'da var, Kore'de var, Almanya'da var, Amerikan kendisinde birçok yerde var. Buralara gidip asker olarak kalabiliyorsunuz. Amerika'daki bütün mağazalarda ve restoranlarda minimum %10 %10 ile %50 arasında indirim alabiliyorsunuz. Mesela dün Outlet'e gittim. $250 işte pantolon falan filan aldım. %30'a yakın bir hepsinden toplamda bir indirim aldım ve bence bu gayet güzel bir şey. Eğer vatandaş değilseniz, ki benim askeriye girme amacım o, vatandaşlığınızı alıyorsunuz 2 ayda. Yani şu an 27'sine gitsem net olarak 2 ay sonra vatandaşlığım geliyor. Ne avukatla uğraşıyorum, ne herhangi bir ücret ödüyorum, ne bir şey dolduruyorum. Adamlar bunu senin yerine yapıyor ve senin basic training, yani Türkiye'deki acemilik dönemi gibi bir eğitim veriyorlar size 10 haftalık. Bu bittiği anda size vatandaşlığınızı teslim ediyorlar. Yani bunun gibi sayamadığım onlarca şeyi var Army'nin. Son olarak da şöyle bir faydası var mesela. Şöyle size bir Army kartı veriyorlar. Bu kartla Amerika'ya girdiğiniz zaman VIP giriş yapabiliyorsunuz. Yani hiç sıra beklemeden direkt çok kısa bir şekilde sıraya takılmadan, sorguya takılmadan Amerika'ya giriş yapabiliyorsunuz. Yani bunun gibi sayamadığım onlarca benefit'i var Amerika'da asker olmanın. Peki dezavantajı var mı Amerika'da asker olmanın? Yani sayabileceğim part-time olarak 2 tane şey var. Birincisi, savaş olması halinde sizi çağıracaklar ve gitmek zorundasınız. Kaçarınız yok. İkinci de en büyük dezavantajı şu: hiyerarşi var. Artık bir yere gezmeye gitmek istediğiniz zaman veya bir plan yapmak istediğiniz zaman supervisor'dan, yani komutanınız, temininiz, artık her kimse, ondan izin almanız veya günlerinizi bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Kısaca arkadaşlar, eğer Amerika'da yaşıyorsanız, green card'ınız varsa ve 10 yıllık green card'ınız var ama vatandaş olacak mısınız, olmayacak mısınız bir belirtisi yok, belirsiz. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Gidin, maksimum 3 ay 4 ay askerliğinizi yapın ve vatandaşlığınızı alın. Bence bu en büyük faydası bize. Bunun dışında eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Amerika'daki askerlikle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Eğer merak ediyorsanız, asker olmak istiyorsanız veya bir sorunuz varsa bu konuda yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Bir de abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.